Bir zamanlar öyle imparatorluklar vardı ki, orduları dağları aştı, kervanları çölleri geçti, hazineleri dillere destan oldu. Öyle güçlülerdi ki adları anıldığında krallar titrerdi. Öyle zengindiler ki saraylarının ihtişamı masallara konu olurdu. Şimdi ne başkentleri ayakta, ne anıtları kaldı geriye, ne de şanlı geçmişlerini anımsayan nesilleri var. Onlar sessizce doğdular, gürültüyle büyüdüler ve kimse fark etmeden yok oldular. Tarihin acımasız rüzgarları onları öyle bir sildi ki, bugün varlıklarını ancak arkeologların kazılarından, antik yazmaların satır aralarından öğrenebiliyoruz. Kim bilir kaç imparatorluk böyle yok olup gitti. Kaç medeniyet tarihin puslu sayfalarında kayboldu. Bu videoda işte bu kayıp imparatorlukların peşine düşüyoruz. Mezopotamya'nın kadim krallığı Mitanni'den, Afrika'nın unutulmuş gücü Aksum'a, İpek yolunun efendisi Baktriya'dan, bozkırların hakimi Hazar'a ve çöllerin kraliçesi Palmira'ya uzanan bu yolculukta tarihten silinen 5 büyük imparatorluğun hikayesini anlatacağız. Hazırsanız binlerce yıl öncesine, bu muhteşem imparatorlukların henüz var olduğu zamanlara doğru bir yolculuğa çıkalım. Ve eğer tarihin puslu sayfalarında beraber gezinmek, bu unutulmuş hikayelerin daha fazlasına tanık olmak isterseniz kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Daha anlatacak çok hikaye var. Ama hiçbir imparatorluğun hikayesi sonsuza dek sürmez. Bazıları hiç yaşanmamış gibi unutulur. Şimdi gelin hep birlikte unutulanların sessiz çığlığına kulak verelim. Anlatacaklarım sizi şaşırtacak. Çünkü bu imparatorluklar hem tanıdık gelecek size hem de tamamen yabancı. Bugün adı unutulmuş olsa da Mitanni İmparatorluğu, bir zamanlar Mısır'dan Hitit'e kadar büyük devletlerle aynı masada oturabilecek kadar etkili bir güçtü. Milattan önce yaklaşık 1500-1300 yılları arasında Yukarı Mezopotamya'nın batı kesiminde hakimiyet kurdular. Yani bugünkü Güneydoğu Anadolu ve Suriye topraklarında. Başkentleri Vasukani'ydi. Günümüzde yeri tam olarak tespit edilememiş olsa da Suriye'nin kuzeydoğusunda Habur Nehri çevresinde bir yerde bulunduğu tahmin ediliyor. Mitanniler büyük ihtimalle Hint-Aryan kökenli bir soylu sınıfa sahipti. Bu sınıfın Kuzeydoğu İran üzerinden Zaros dağlarını aşarak Mezopotamya'ya ulaştığı tahmin ediliyor. Onların yönettiği halksa Huri kökenliydi. Yani bir nevi aristokrat sınıfla yerli halkın birleşiminden doğan bir imparatorluktu Mitanni. En parlak dönemini ise Kral Şahuştatar zamanında yaşadı. Öyle ki dönemin en güçlü kentlerinden Asur'u ele geçirip sarayının kapılarını altınla kaplattığı söylenir. Şahuştatar'ın torunu Artamama döneminde ise Mitanni ile Mısır arasında güçlü bir dostluk kuruldu. Mısır firavunu 3. Tutmosis bir Mitanni prensesiyle evlendi. Bu evlilik iki güçlü devlet arasında yıllarca sürecek bir ittifakın başlangıcıydı. Amarna mektupları bu ittifakı gözler önüne seriyor. Firavuna gönderilen mektuplarda Mitanni kralı kendisini kardeşim diye tanımlıyor. Bu da o dönemin eşit güç ilişkisini gösteriyor. Mitanni'nin en dikkat çekici özelliği erken dönem savaş teknolojisinde gösterdiği başarıydı. Atlı savaş arabalarını yalnızca kullanmakla kalmadılar. Onları ustalıkla organize edip adeta bir savaş sanatına dönüştürdüler. Bu teknoloji Mısır'da 2. Ramses döneminde dahi örnek alınmıştı. Hatta bazı tarihçiler Hitit ve Mısır ordularının savaş arabası taktiklerini Mitannilerden öğrendiğini öne sürer. Ama belki de en önemlisi at yetiştiriciliğindeki ustalıklarıydı. Dönemin en prestijli mesleği olan at yetiştiriciliğinin el kitapları Mitanni dilinde yazılmıştı. Bir zamanlar Hitit uygarlığının başkenti Hattuşa'ya ev sahipliği yapan Çorum'a bağlı Boğazkale'de yapılan kazılarda Hitit arşivleri ortaya çıkarıldığında dünyanın en eski at eğitimi kılavuzu da bulundu. Eser M.Ö. 1345 yılında tarihlendi ve 4 tablet üzerine yazıldığı görüldü. Kikul isimli Mitanneli bir at terbiyecisi tarafından kaleme alınmıştı. 1080 satırdan oluşan eser, "Böyle konuşuyor Kikuli, Mitanni diyarının usta at terbiyecisi" sözleriyle başlıyor ve atların nasıl besleneceği, nasıl eğitileceği, hatta günde kaç kez su verileceği bile detaylıca anlatılıyor. Mitannilerin dini inançları da oldukça ilginçti. Hint tanrıları Indra, Mitra ve Varuna'ya tapıyorlardı. Bu da onların Hint-Avrupa kökenli olduklarının en önemli kanıtlarından biri.
Ayrıca İştar gibi Mezopotamya tanrılarını da benimsemişlerdi. Peki nasıl oldu da böylesine güçlü bir imparatorluk tarih sahnesinden silindi? İşte asıl gizem burada başlıyor. Her şey Hititlerin tarih sahnesindeki yükselişiyle değişmeye başladı. Hitit kralı 1. Shupiluluma Mitanni'ye karşı büyük bir sefer düzenledi. Başkent Vasukame'yi ele geçirdi ve yağmaladı. Bu imparatorluğun sonunun başlangıcıydı. Ardından Asurların yükselişi Mitanni'ye son darbeyi vurdu. Milattan önce 1300'lerde başkentlerinin düşmesiyle bu muhteşem medeniyet tarihin tozlu sayfalarına gömüldü. Ne halkı topluca katledildi ne de büyük bir savaşta tamamen yok oldu. Ama tıpkı yavaşça sönen bir mum gibi zamanla etkisini ve varlığını kaybetti. Yerine Asur ve Hitit güçleri yerleşti, toprakları bölüşüldü. Geriye yalnızca diplomatik mektuplar, kırık çömlek parçaları ve arkeolojik tartışmalar kaldı. Kısacası Mitanni bir imparatorluk olarak bugün dünya hafızasından silinmiş olabilir. Ama antik dünyanın siyasi dengelerinde bir dönem oldukça önemli bir yer tuttukları kesin. Ve bu yönüyle Mitanni bize tarihin bir başka yüzünü gösteriyor. Yok olmak her zaman savaşla gelmez. Bazen unutulmak en sessiz çöküştür. Afrika'nın kadim topraklarında, bugünkü Etiyopya'nın kuzeyinde yükselen öyle bir krallık vardı ki, dönemin en büyük güçlerinden Roma ve Pers imparatorluklarıyla boy ölçüşebiliyordu. Kızıldeniz ticaretinin hakimi, Afrika'nın altın ve fil dişi kaynaklarının koruyucusu, Aksum Krallığı. Milattan sonra 1. yüzyılda kurulduğunda kim bilebilirdi ki bu krallık yaklaşık 1000 yıl boyunca bölgenin en güçlü devleti olacak? Aksum'un gücünün sırrı stratejik konumunda yatıyordu. Bir yanında Kızıldeniz, diğer yanında zengin Afrika toprakları. Bu konumları sayesinde dönemin en önemli ticaret merkezlerinden biri haline geldiler. Aksum'un kökenleri net olarak bilinmese de muhtemelen Nil Vadisi'nin güneyinden gelen ve yerel halkla kaynaşan kabilelerin oluşturduğu bir çeşit konfederasyondu. Aksum'un altın çağı Kral Ezana döneminde yaşandı. Milattan sonra 4. yüzyılda tahta çıkan Ezana, krallığı bambaşka bir boyuta taşıdı. Kendisine Habeşistan, Saba, Himyer ve Raydan kralı, yani kralların kralı unvanını veren Ezana, sadece güçlü bir hükümdar değildi, aynı zamanda bir devrimciydi. Paganizmden Hristiyanlığa geçen ilk Afrika hükümdarı olarak tarihe geçti. Öyle ki bastırdığı paraların bir yüzünde pagan sembolleri varken diğer yüzünde Hristiyan haçı bulunuyordu. Üstelik bu paralar Afrika'daki ilk standart madeni paralardı ve bugün bile arkeolojik kazılarda sıkça bulunuyor. Aksum'un zenginliği de dillere destandı. Başkentlerinde inşa ettikleri dev dikili taşlar bugün bile görenleri hayrete düşürüyor. Bu yüksek taş sütunlar kralların mezarını işaretlemek için dikilirdi ve teknik açıdan inanılmaz bir ustalık gerektiriyordu. En ünlüsü yaklaşık 33 metre uzunluğundaki Aksum stelidir ve antik mimarinin başyapıtları arasında sayılır. Dini açıdan da çok önemlilerdi. 4. yüzyılda Kral Ezana'nın Hristiyanlığı resmi din olarak kabul etmesi Afrika'da Hristiyanlığın yayılmasında kritik bir dönüm noktasıdır. Aksum, Etiyopya Ortodoks Kilisesi'nin doğuş yeri olarak dinler tarihi bakımından da benzersiz bir miras bırakmıştır. Hatta bazı kaynaklara göre Kral Ezana döneminde yazılan yazıtlar Afrika'daki bilinen en eski Hristiyan yazıtlarıdır. Aksum'un bir diğer önemli özelliği de kutsal emanetlere ev sahipliği yapmasıydı. Rivayete göre Hz. Süleyman'ın ahit sandığı Aksum'da saklanıyordu. Bugün bile Etiyopya Ortodoks Kilisesi bu sandığın Aksum'daki Meryem Anı Kilisesi'nde olduğunu iddia ediyor. Peki nasıl oldu da bu denli güçlü bir krallık çöktü? İşte burada da İslamiyet'in yükselişi devreye giriyor. 7. yüzyılda Müslüman Arapların bölgeye hakim olmasıyla Aksum'un ticaret yolları üzerindeki kontrolü zayıfladı. Kızıldeniz ticareti artık Müslümanların elindeydi. Üstelik iklim değişikliği ve kuraklıkta cabası. Topraklar verimsizleşti, ekonomi çöktü. Son darbe ise 9. yüzyılda geldi. Yahudi kraliçe Yodit'in saldırıları sonucunda başkent Aksum terk edildi. Krallık güneye çekildi ve zamanla gücünü tamamen yitirdi.
bir zamanların görkemli medeniyeti tarihin sayfalarında soluk bir hatıraya dönüştü. Bugün Aksum'un kalıntıları UNESCO Dünya Mirası listesinde. Dev dikili taşlar, antik saraylar ve kiliseler hala ayakta. Ama bir zamanlar Roma'ya kafa tutan bu güçlü krallığın ihtişamını hayal etmek çok zor. Arkeologlar her yeni kazıda Aksum'un bilinmeyen yönlerini keşfetmeye devam ediyor. Kim bilir, belki de gelecekte bu gizemli krallığın daha fazla sırrı gün yüzüne çıkar. Büyük İskender'in fetihlerinin ardından Orta Asya'nın kalbinde öyle bir krallık kuruldu ki Doğu ile Batı'nın, Yunan kültürüyle Asya geleneklerinin muhteşem bir sentezini yarattı. Bugün kayıp Yunan krallığı olarak da bilinen Baktriya Grek Krallığı. Baktriya, bugünkü Afganistan'ın kuzeyinde Ceyhun Nehri'nin güneyinde yer alan, tarih boyunca birçok büyük imparatorluğun hayalini süslemiş stratejik bir bölgeydi. Milattan önce 3. yüzyıldan itibaren adını duyuran bu kadim krallık, Asya'nın tam ortasında Persler, Yunanlar, Kuşanlar ve Sasaniler gibi büyük güçlerin kesişim noktasında yükseldi. Yolu buradan geçen her uygarlık Baktriya'ya hükmetmek istedi. Çünkü Baktriya yalnızca bir coğrafya değildi. Zenginliğiyle, kültürüyle, konumuyla antik dünyanın kavşak noktasıydı. İlk olarak Ahamenişler döneminde önemli bir satraplık olarak öne çıkan Baktriya, Büyük İskender'in Pers İmparatorluğunu yıkmasının ardından Helenistik dünyanın doğu sınırına dönüştü. Milattan önce 250 civarında İskender'in generallerinden birinin kurduğu Seleukosların zayıflamasıyla Baktriya bağımsızlığını ilan etti ve Baktriya Grek Krallığı doğdu. Bu devlet, Doğu ile Batı'nın harmanlandığı, eşsiz bir kültürel sentezin vücut bulduğu bir medeniyetti. Yunan tanrılarıyla Budist mabetlerinin yan yana var olduğu, Grek alfabesiyle Hint motiflerinin aynı sikkede buluştuğu bir dünyaydı. Baktriya'nın altın çağı Kral Eukradides döneminde yaşandı. Büyük kral unvanını alan Eukradides, krallığın sınırlarını Hindistan'a kadar genişletti. Bastırdığı paralarda kendisini miğfer giymiş, mızrak tutan bir savaşçı kral olarak resmettiriyordu. Bu paralar bugün dünyanın en değerli antik sikkeleri arasında. 1. Menander döneminde ise Baktriya büyük bir refaha ulaştı. Budist metinlerinde bilgi bir hükümdar olarak geçen Menander, sadece siyasi değil, kültürel bir dönüşümün de öncüsüydü. Onun zamanında devletin sınırları Hindistan'ın kuzeyine kadar uzandı. Bu genişleme sayesinde Yunan etkisi Hindistan'a taşındı ve Hint sanatında Helenistik izler başladı. Gandhara sanatı olarak bilinen ve Buda heykellerinde Batı tarzını yansıtan bu sanat akımı doğrudan Baktriya etkisinin bir sonucuydu. Ancak bu muhteşem sentez uzun ömürlü olamadı. Yunan kökenli krallar sürekli iç çekişmelerle zayıflarken kuzeyden gelen İskitler ve Asya'nın içlerinden akınlar düzenleyen Yuyeçi kabileleri bölgeyi istila etti. Sonunda M.Ö. 1. yüzyılda da Kuşanlar bu topraklarda yeni bir imparatorluk kurdu. Baktriya Grek Krallığı tarih sahnesinden silinse de onun bıraktığı kültürel miras Kuşanlar aracılığıyla Çin'e kadar ulaştı. Baktriya'nın asıl önemi sadece politik gücünden değil, aynı zamanda İpek yolunun kalbindeki konumundan kaynaklanıyordu. Çin'den gelen kervanlar burada durur, mallar el değiştirir, fikirler, dinler ve insanlar burada buluşurdu. Bu yüzden Baktriya yalnızca bir krallık değil, bir medeniyetler köprüsüydü. Yüzlerce yıl boyunca Doğu Asya ile Akdeniz dünyası arasındaki alışverişin tam merkezinde yer aldı. Bugün Baktriya'dan geriye kalanlar Afganistan'ın zorlu coğrafyasında toprağın altında yatıyor. Terör, savaş ve siyasi istikrarsızlık yüzünden bölgedeki arkeolojik kazılar sınırlı olsa da ortaya çıkarılan altın süs eşyaları, Yunan tarzı tapınak kalıntıları ve Grekçe yazıtlar Baktriya'nın ne kadar gelişmiş bir uygarlık olduğunu gözler önüne seriyor. Bu kayıp imparatorluk adeta tarihin ortasında açılmış bir pencere gibi. İçine baktıkça hem batıyı hem doğuyu aynı anda görebiliyoruz. Orta Çağ'ın kalın sisleri arasında Hazar Denizi'nin kuzeyinden Karadeniz'e, Kafkaslardan Orta Asya bozkırlarına kadar uzanan uçsuz bucaksız bir coğrafyada
Yüzyıllar boyunca gölgede kalmış ama bir o kadar da etkili bir güç yükselmişti. Hazar Kağanlığı. 6. yüzyılın sonlarında Göktürklerin batı kolundan koparak bağımsızlaşan Hazarlar, kısa sürede Kafkasların kuzeyinde kendi hakimiyetlerini kurdular. Başkentleri İtil, dönemin en kozmopolit şehirlerinden biriydi. Müslümanlar, Hristiyanlar, Yahudiler ve Tengriciler bir arada yaşıyor, ticaret kervanları dünyanın dört bir yanından buraya akın ediyordu. Ama Hazarları asıl farklı kılan şey, dinler üstü yönetim tarzı ve Yahudiliği resmi din olarak benimsemeleri oldu. Evet, yanlış duymadınız. 8. yüzyılda Hazar Kağanları, İslamiyet ve Hristiyan dünyası arasında sıkışmak yerine üçüncü bir yolu seçtiler. Yahudiliği kabul ettiler. Bu dönüşüm siyasi bir manevraydı aslında. Bizans'ın etkisindeki Hristiyanlıkla Arapların yaydığı İslamiyet arasında taraf tutmak yerine tarafsız kalabilecekleri bir din seçtiler. Bu karar sayesinde hem Doğu Roma İmparatorluğu'yla hem de Abbasilerle dengeli ilişkiler kurabildiler. Diplomasi Hazarlar için savaş kadar önemliydi. Ancak Hazarlar sadece zeki politikacılar değil, aynı zamanda sert savaşçılardı. Bozkır taktiklerini ustaca kullanarak doğudan gelen Oğuzları, kuzeyden inen Slavları ve batıdaki Macar boylarını uzun süre denetim altında tuttular. Hazarların yönetim sistemi de alışılmadıktı. Çift başlı bir yönetimleri vardı. Kağan ve Bek. Kağan, kutsal bir figür olarak görülür ve halkın karşısına nadiren çıkardı. Bek ise devletin gerçek yöneticisiydi. Bu sistem yüzyıllar boyunca başarıyla işledi. Ama bildiğiniz üzere hiçbir imparatorluk sonsuza dek süremezdi. 10. yüzyıla gelindiğinde Hazarlar, doğudan gelen Peçenekler ve kuzeyden yükselen Kiev Rusları arasında zayıflamaya başladı. 965 yılında Kiev Knezi Sviatoslav'ın saldırısıyla başkent İtil düşürüldü. Hazar orduları dağıldı. Yönetim yapısı çöktü ve kağanlık tarih sahnesinden silindi. 11. yüzyıla gelindiğinde bir zamanların güçlü Hazar Kağanlığından geriye sadece küçük beylikler kalmıştı. Bugün onlardan geriye hala çok az şey var. Başkent İtil'in kalıntıları bile Volga Nehri'nin suları altında. Ama son yıllarda Kafkasya'da ve Rusya'da yapılan arkeolojik kazılar bu gizemli devlet hakkında yeni bilgiler ortaya çıkarıyor. Sarkel Kalesi'nde bulunan eserler, mezarlıklardaki bulgular ve ticaret malları Hazarların ne kadar gelişmiş bir medeniyet kurduğunu kanıtlıyor. En ilginç olanıysa bugün dünya üzerindeki Yahudilerin bir kısmının, özellikle de Aşkenaz Yahudilerinin Hazar kökenli olabileceği tartışması. Bu konu hala tarihçiler arasında büyük fikir ayrılıklarına sebep oluyor. Kim bilir, belki gelecekte yapılacak DNA araştırmaları bu konuya da ışık tutar. Ama ne olursa olsun Hazar Kağanlığı bir dönemin dengesini belirleyen, hem doğuya hem batıya hükmeden sessiz bir süper güç olarak tarihe geçti. Suriye çölünün ortasında kervan yollarının kesiştiği noktada öyle bir krallık yükseldi ki Roma İmparatorluğu'na kafa tuttu, Doğu'nun zenginliğiyle Batı'nın gücünü birleştirdi ve tarihin en etkileyici kadın hükümdarlarından birini dünyaya tanıttı. Çölün incisi Palmira'yı efsane yapan yalnızca görkemi değildi, dünya sahnesine çıkardığı kraliçesiydi. Zenobia. Palmira, Roma ile Persler arasında sıkışmış ama bu iki devletin gölgesinde büyümeyi başarmıştı. M.Ö. 1. yüzyıldan itibaren Roma hakimiyetine giren şehir, stratejik konumu sayesinde büyük zenginlik kazandı. Doğudan gelen baharat, ipek ve mücevher kervanları Palmira'dan geçerken şehir adeta çölün ortasında bir altın vaha gibi parlıyordu. Grek, Arami, Latin ve Pers kültürlerinin iç içe geçtiği bu şehir bir medeniyet mozaiğiydi. Ancak Palmira'nın gerçek yükselişi 3. yüzyılda kocası Odeanatus'un ölümünden sonra tahtı devralan kraliçe Zenobia ile başladı. Güzelliği kadar zekasıyla da tanınan bu kadın hükümdar, Roma İmparatorluğu'nun zayıf düştüğü bu dönemde Palmira'yı fiilen bağımsız ilan etti. Ardından Mısır'ı işgal etti, Anadolu'nun güneyine kadar ilerledi ve kısa sürede Doğu Roma topraklarının büyük kısmını egemenliği altına aldı. Kendisini Doğu'nun imparatoriçesi ilan ettiğinde artık Roma'ya rakipti. Kendi adına para bastırdı. Sarayında şairleri, filozofları ağırladı. 5 dil biliyordu ve tarih yazmakla meşguldü. Ama belki de en ilginç yanı Palmira'nın çok kültürlü yapısıydı.
Yunanca, Aramice ve Latince bir arada kullanılıyor, farklı dinlere mensup insanlar barış içinde yaşıyordu. Ticaret kervanları doğudan batıya, kuzeyden güneye bu şehirde kesişiyor, İpek yolunun en önemli durağı olarak görülüyordu. Palmira'nın bu denli önemli bir güç olması Roma'ya tam bir meydan okumaydı ve Roma bunu asla yanıtsız bırakmazdı. İmparator Aurelian 272 yılında Palmira üzerine yürüdü. Zenobia'yı esir aldı, Roma'ya götürdü ve burada zincirlere vurulmuş bir halde sokaklarda dolaştırdı. Bu Palmira'nın sonu oldu ve eski ihtişamını bir daha asla kazanamadı. Ama Zenobia'nın isyanı Palmira'nın ismiyle birlikte efsaneleşti. O, erkeklerin egemenliğindeki bir çağda kendi imparatorluğunu kurmaya cüret etmişti. Ve onunla birlikte Palmira, çölün ortasında doğan bir mucize, bir başkaldırı simgesi olarak tarihteki yerini aldı. Palmira'nın mimarisi de en az tarihi kadar etkileyiciydi. Bel Tapınağı, Zafer Takı, Bin Sütunlu Cadde. Hepsi Roma ve Doğu mimarisinin muhteşem bir karışımıydı. Bu yapıların kalıntıları yakın zamana kadar ayaktaydı ve çölün gelini olarak anılıyordu. Ama en az bu devletin yıkılışı kadar trajik olan olay yakın tarihte yaşandı. 2015 yılında IŞİD terör örgütü binlerce yıl boyunca zamana meydan okuyarak dimdik ayakta kalan Palmira kalıntılarını resmen ve tüm dünyanın gözü önünde havaya uçurdu. Bel Tapınağı, Zafer Takı ve daha nice tarihi eser yok edildi. İnsanlığın ortak mirası olan bu kadim kent, modern çağın barbarlığına kurban gitti. Bugün Palmira'dan geriye kalanlar, bir zamanlar burada var olan muhteşem medeniyetin sadece soluk bir yansıması. Ama arkeologlar ve tarihçiler, modern teknolojinin yardımıyla bu antik kenti dijital ortamda yeniden canlandırmaya çalışıyor. Belki de gelecek nesiller, sanal gerçeklik gözlükleriyle Zenobia'nın sarayında dolaşabilecek, Bin Sütunlu Cadde'de yürüyebilecek. Harika olmaz mıydı? Tarih kitaplarında büyük imparatorlukları okuruz. Roma, Osmanlı, Çin, Britanya. Ama tarih sadece kazananların değil, kaybolanların da hikayesidir. Çünkü her görkemli yükselişin ardında bir düşüş gizlidir. Mitanni'nin savaş arabaları artık toprak altında. Aksum'un dikili taşları sessizce göğe yükseliyor. Baktriya'nın altın paraları müzelerin vitrinlerinde uyuyor. Hazar Kağanlığı'nın başkenti suların altında kaybolmuş. Ve Palmira'nın görkemli sütunları çölün kumlarına karışmış durumda. Her biri bir çağın umudu, gücü, ışığıydı. Ticaret yollarını hükmettiler. Krallarla anlaşmalar yaptılar. Savaşlar kazandılar, halklarına yön verdiler. Ama sonra bir sabah ansızın tarih sahnesinden silindiler. Ya istilalarla, ya iç çekişmelerle ya da sadece zamanın hoyratlığıyla. Bugün bizim bildiklerimiz belki de buzdağının sadece görünen kısmı. Kim bilir daha kaç imparatorluk, kaç medeniyet tarihin puslu sayfalarında keşfedilmeyi bekliyor. Belki yarın bir arkeoloğun kazması bambaşka bir krallığın kapılarını aralayacak. Belki de bir çöl fırtınası kumların altında yatan başka bir başkente gün yüzüne çıkaracak. Tarih bize gösteriyor ki hiçbir güç sonsuza dek yaşamıyor. En görkemli saraylar yıkılıyor, en güçlü ordular dağılıyor, en zengin hazineler bitiyor. Ama geride bıraktıkları izler binlerce yıl sonra bile bize bir şeyler anlatmaya devam ediyor. Ve belki de bu yüzden bu hikayeleri anlatmak hala çok önemli. Çünkü tarih sadece geçmişi anlamak için değil, geleceği unutmamak içindir. Kim bilir, belki günümüzün en güçlü devletleri de bir gün böyle anılacak. Adları taşlarda, izleri toprak altında. Ama şu bir gerçek, bir imparatorluk sadece sarayları yıkıldığında değil, hikayesi unutulduğunda yok olur. Tarih, insanlığın büyük hazinesi. Zaferler, yenilgiler, yükselişler ve çöküşlerle dolu hikayeleri anlatmaya devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve ilgisini çekeceğini düşündüğünüz bir arkadaşınıza göndermeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.